Uzak Şehrin yeni bölümü yine çok konuşulacak. Peki bu bölümde neler yaşanacak? Kaya evlenme kararı mı alıyor? Şahin diziden ayrılacak mı? Alya gerçekten konaktan gidiyor mu? Cihan ve Alya'nın ilişkisi şimdi ne olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizlerle bu videoda birlikte değerlendirmeye çalışacağım. Ama başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Eğer siz de keşke dizinin son bölümünde o içecek reklamı olmasaydı diyenlerdenseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayımızla birlikte ne düşündüğünüzü bizler de daha iyi anlayalım. Dizi her ne kadar reytinglerde başarılı bir çizgi izlemeye devam etse de alınan bazı kararların izleyici tarafından ciddi şekilde sorgulandığını görüyoruz. Özellikle son bölümdeki o reklam sahnesi sosyal medyada gündem oldu ve dizimizin ritmini biraz olsun bozdu. Bu gibi hamleler ne yazık ki dizinin içine biz izleyiciler olarak tam anlamıyla dalmamızı zorlaştırıyor. Ama yine de her şeye rağmen diziye olan ilgimiz büyük. Çünkü karakterler, oyunculuklar ve senaryodaki sürprizler gerçekten etkileyici. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan sezon finaline doğru ilerlerken 27. bölümde bizleri neler bekliyor? Hangi karakterler ne gibi kararlar alacak? Hangi sahnelerde gözlerimiz dolacak? Ya da hangi gelişmeler kafamızı karıştıracak? Hepsini tek tek konuşalım, yorumlayalım. Hadi gelin Uzak Şehir'in yeni analiz videosuna başlayalım. İsterseniz önce yayınlanan fragmanı ele alarak başlayalım. Çünkü yeni bölümün tonunu belirleyecek en önemli detaylar orada gizli. Alya'nın öğrendiklerinden sonra konaktan ayrılmayacak olması ilk başta bir rahatlama gibi görünse de asıl büyük fırtına onun iç dünyasında kopacak. Özellikle Cihan'la yaşadıkları yakınlaşma, samimi anlar ve aralarındaki duygusal bağ izleyiciye umut verirken Mine'nin Cihan'dan hamile olduğunu öğrenmesi Alya'yı adeta yıktı. Alya içten içe Cihan'dan bir aşk itirafı beklerken bu gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Doğal olarak kendini geri çekmeye başlayacak. Kalbi kırık, gururu incinmiş bir Alya izleyeceğiz. Her ne kadar Alya bu bölümde konağı terk etmeyecek olsa da sezon finaline geldiğimizde işler değişebilir. Özellikle de Sadakat'in değil, bu sefer Ecmel'in devreye girmesiyle. Çünkü Ecmel'in Boran gerçeğini öğrenip Deniz'i Alya'dan almak istemesi dizideki tüm dengeleri alt üst edecek gibi görünüyor. Alya için Cihan'dan yana işler hiç de yolunda gitmedi. Bir yandan sevdiği adamla arası bozuldu. Diğer yandan evladıyla ayrılma riski belirdi. Hal böyle olunca Alya sevdasını içine gömüp sessizce Midyat'ı terk etme kararı alabilir. Bu noktada sezon finalinde çok özel bir duygusal sahne izleyebiliriz. Hatta tahminimce Alya valizini alıp giderken belki de hiç beklemediğimiz bir anda Meryem karakteri dizimize sürpriz bir şekilde katılabilir. Eğer böyle bir sahne yazılırsa büyük ihtimalle sezon finalinin tam kapanış sahnesi olur. İzleyiciyi hem şaşırtacak hem de yeni sezona dair büyük merak uyandıracak bir gelişme olur. Cihan yeni bölümde yine çok kritik bir sınavdan geçecek. Her ne kadar Mine'nin hamile olduğunu öğrenince bir baba adayı olarak sorumluluk almış gibi görünse de aslında onun içinde fırtına kopuyor. Cihan Mine'nin bebeğini kabullenmiş olsa da onu konağın bir parçası olarak görmek istemediği çok net. Bu da bizlere Cihan'ın hala kalbinin başka birinde, yani Alya'da olduğunu gösteriyor. Mine ile ilgili kafası net. Onunla bir gelecek planı yok ve bu durum yeni bölümde daha da görünür hale gelecek. Cihan Mine'yi konaktan uzak tutmak isterken bu duruma Sadakat'in karşı çıkması anne oğul arasında küçük ama etkili bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir. Sadakat karakterinin bu kadar keskin ve neredeyse tek yönlü, sert bir yapıda yazılması artık izleyicilerin tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Onun baskıcı tavırları sadece Alya'ya değil, Cihan'a da nefes aldırmıyor. Öte yandan Mine ise yalnız kalmadı. Kendisini savunmak ve konakta daha fazla yer edinmek için Sadakat'ten destek buldu. Ancak bu destek ne kadar güçlü olursa olsun gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Ve benim tahminim Mine'nin karnındaki bebeğin aslında Cihan'dan olmadığının çok yakından netleşeceği yönünde. Bu şok edici gelişme sadece Cihan'ı değil, Sadakat'i de büyük bir yanılgının ortasında bırakacak. Mine'nin bu hamlesi ortaya çıktığında artık dizide onun için yeni bir sayfa açılmayacak. Hatta Mine defteri tamamen kapanabilir. Bu da demek oluyor ki bölümler boyunca özenle örülen, izleyicinin sabırla takip ettiği Alya ve Cihan aşkı bir anda darmadağın olacak gibi görünse de belki de bu fırtınadan sonra daha sağlam bir temelle yeniden inşa edilecek. Kaya için yepyeni bir sayfa açılmak üzere. Önceki analiz videomda da kısaca bahsetmiştim.
Ancak bu kez çok daha net bilgilerle karşınızdayım. Evet, sonunda o çok konuşulan karakter İpek dizimize resmen dahil oluyor ve bu rolle ekranlara genç ve başarılı oyuncu Çağla Şimşek geliyor. İpek karakteri tam anlamıyla Kaya için yazılmış gibi görünüyor. Çünkü Kaya yaşadığı kırgınlıkların ardından artık bir karar vermek zorunda kalacak. Zehrin'e karşı hala bir şeyler hissediyor olabilir ama bu aşk artık içinde bir yara olarak kalacak gibi duruyor. Yeni bölümde Kaya'nın Zehrin'e olan duygularını kalbine gömerek hayatına yepyeni bir yön verme kararı aldığını göreceğiz. Bu da bizi İpek karakterine götürüyor. Kaya'nın İpek'le ilk karşılaşması sıradan gibi görünse de kısa sürede aralarında oluşacak sıcaklık izleyiciyi bile şaşırtacak. Özellikle Kaya'nın İpek'e karşı zamanla bir şeyler hissetmeye başlaması izleyiciler açısından büyük bir kırılma anı olabilir. Çünkü bugüne kadar hep Zehrin'le Kaya'yı yan yana hayal eden izleyici bu yeni ihtimalle farklı duygular yaşamaya başlayacak. Zehrin cephesinde ise işler oldukça karmaşık. Zehrin Kaya'nın kalbinin başka birine kaydığını fark ettiğinde kıskançlık duygusu oldukça yoğun yaşanacak gibi duruyor. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da içinde kopan fırtınalar onu epey sarsacak. Fakat burada asıl mesele Zehrin'in bu kıskançlıkla nasıl bir yol izleyeceği. Umarız ki Kaya bu noktada mantıklı bir duruş sergiler ve geçmişe saplanıp kalmadan ne kendisini ne de başkasını duygusal olarak zor durumda bırakmadan yoluna devam eder. Bu arada Demir cephesinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Demir uzun süredir içinde tuttuğu duygularını artık bastıramaz hale geldi ve yavaş yavaş Zehrin'e olan aşkını kabullenmeye başladı. Aslında Zehrin bu durumu çoktan fark etti. Demir'in ona farklı baktığını, onu kolladığını ve içten içe bir şeyler hissettiğini uzun zamandır hissediyordu. Ama bu kez Demir'in bunu açık açık dile getirmesi an meselesi. Ve bu itiraf Zehrin'in duygusal dünyasını tam anlamıyla alt üst edecek. Peki şimdi ne olacak? Kaya İpek'le birlikte yeni bir yola mı çıkacak? Zehrin Demir'in duygularına karşılık verecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını yeni bölümde göreceğiz. Ama bana kalırsa Kaya Zehrin defteri yavaş yavaş kapanıyor. İkili çok şey yaşadı ama artık farklı yönlere savrulacaklar gibi. Son günlerde Uzak Şehir izleyenlerin kafasını kurcalayan en büyük sorulardan biri Şahin diziden ayrılacak mı? Bu söylenti hem sosyal medyada hem de izleyici gruplarında sıkça konuşulmaya başlandı. Özellikle dizimizin uyarlandığı yapımda Şahin karakterinin ilk sezonun sonunda hayatını kaybederek veda etmesi bu ihtimali daha da güçlendirdi. Hal böyle olunca biz de ister istemez aynı senaryonun Uzak Şehir'de işlenip işlenmeyeceğini düşünmeye başladık. Elbette birebir aynı senaryoyu beklemiyoruz. Ama yine de bu tür sarsıcı gelişmelerin sezon finaline denk gelmesi oldukça alışıldık bir durum. Şahin'in şu anki ruh hali, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyor desek abartmış olmayız. Nare'nin Özkan'a duyduğu vicdan azabı yeni bölümde daha da belirgin hale gelecek. Bu da karakterin ne kadar duygusal, bir o kadar da fedakar bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ama bu fedakarlık Şahin'in sevdasından vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Aksine Şahin cephesinde pes etmek gibi bir durum yok. Önümüzdeki bölümlerde Şahin'in Nare'yi yeniden kazanmak için bazı sürpriz hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Bu da demek oluyor ki onun aşkı hala diri ve hala içinde umut taşıyor. Ancak burada kilit rolü oynayacak kişi Nare olacak. Eğer Nare Şahin'e karşı duvarlarını tamamen örerse o zaman işler gerçekten karışabilir. Özellikle sezon finalinde Nare'nin Şahin'i tamamen reddetmesi durumunda karakterin içsel çöküşünü izleyebiliriz. Ve bu da bizleri maalesef sezon finalinde görmek istemediğimiz o ayrılık sahnesine götürebilir. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Şahin sizce diziden ayrılacak mı? Yoksa aşkı için savaşmaya devam edecek? Yorumlarınızı bekliyorum.